Kilo kontrolünde, sağlıklı yaşamada, sağlıklı bedende, bağışıklık sistemini oluşturmada en önemli öğün hangi öğün derseniz bana, bizim Türk milleti olarak akşam yemeğimiz diyeceğim. Çünkü kendimizi hiç tutamadığımız, böyle farklı farklı tarifleri bir araya getirerek şölen sofraları koyduğumuz yemeklerimiz akşam yemeklerimiz ve bize en çok kilo aldıran öğünümüz akşam yemeğimiz. İşte bu videoda akşam yemeklerimizi nasıl değiştirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, ailecek bir araya geldiğimizde hangi yiyecekleri ne sıralamalarla yemeliyiz ve size yağ yakan 5 akşam yemeği tarifim olacak. Lütfen defterlerinizi, kalemlerinizi hazırlayınız ve sizler için önerilerimi not ediniz ve bunları kendi hayatınıza uygulayarak fazla kilolarınızı adım adım bedeninizden atınız. Sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Dedim ki bizim ülkemizde bize en çok kilo aldıran öğün akşam yemeği. Gerçekten sevgili dostlarım, siz de şöyle bir düşünün bakalım. Ailecek yediğiniz, en önem atfettiğiniz, en çok özendiğiniz öğün hangi öğün? Akşam yemeği ve sonrası değil mi? İşte biz bundan sonraki hayatımızda eğer kalıcı kilo kontrolü yapmak istiyorsak akşam yemeklerini sadeleştirmemiz gerekiyor. Akşam yemeğimizi yaparken özellikle karbonhidrat tarafı yüksek olan yiyecekler, yani çorba, pilav, patates, makarna, ekmek ve tatlı beşlisinden uzak durmamız gerekiyor. Bu beşliden ancak bir tanesini akşam yemeklerinize dahil edin diyorum. Ve akşam yemeğinizi yaparken de önden mutlaka salatanız, yoğurdunuz, yoğurtlu semizotlarınız, farklı sebze türü yiyecekleriniz, bir çeşit ana yemeğiniz ve bir çeşit karbonhidratınız olsun. Ve akşam yemeğinden sonra da lütfen hiçbir şey yemeyin. Kendinize böyle çiğneme eylemini sakın yaptırmayın akşam yemeğinden sonra. Peki biz akşam yemeğinde ülkecek nereleri yanlış yapıyoruz? Neleri yanlış yapıyoruz diye baktığımızda içerik olarak karbonhidrat değeri çok yüksek yiyecekleri bir arada yiyoruz. Mesela diyelim ki bir tavuk yapıyorsunuz. Fırında patatesli tavuk. Ne var? Patates var. Tavuğu önden bir haşladığımız için çıkan suyuna bir çorba yapıyoruz. Suyuna bir de pilav yapıyoruz. Çorba, pilav, patates, tavuk, bir de ekmek koyuyoruz yanına, iyice bir doysun çocuklar derken ne oluyor? Karbonhidrat değeri çok yükseliyor. Bu yüksek karbonhidrat ne yazık ki direkt yağ hücrelerine gidiyor ve bize kilo aldırıyor. Ve akabinde de iç organ yağlanması, karaciğer yağlanmaları, pankreas yağlanmaları, diyabetler, gizli şekerler ortaya çıkıveriyor neredeyse. O nedenle akşam yemeklerimizi hadi ülkecek bir sadeleştirelim ve akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yememe düşüncelerini bir benimseyelim. Bu arada ben size bu videoda bu mesajımı verdikten sonra kendi evinizde yapabileceğiniz 5 farklı akşam yemeği tarifi de vereceğim. Ben yapıyorum. Çok beğenerek de yiyorum. Hem vücudunuza şifa olsun, hem lezzetini alarak yiyin. Lezzetten feragat etmeyin. Hem de kilo kontrolünüz çok çok kolay olur bu tariflerimizi yaparsanız. Birinci tarifim tok tutan pırasa böreği. Böreği sever misiniz? Ben gerçekten seviyorum ama evde börek yaparken elim undan, yufkadan yana fakir gidiyor, sebzeden yana bol gidiyor. Bu tarifimizde kış aylarındayız. Tam da pırasanın mevsimi. Ay pırasa sevmez bizim çocuklar, bizim ev halkı diyorsanız işte benim böreğimi yaptığınızda herkesin nasıl o pırasayı seve seve yediğini göreceksiniz. Malzeme listemiz şöyle. Bir tane haşlanmış tavuk beyaz göğüs eti, bir tane patates, 2 dal çok ince doğranmış pırasa, 2 tane közlenmiş kırmızı biber. Ben genellikle yazdan közlüyorum, buzdolabında bulunduruyorum. Onu hemen çıkarıyorum bu tarifleri yaparken. Yarım bağ maydanoz, karabiber, toz, kırmızı biber, çok az da zeytinyağı koyuyoruz. Bütün malzemeyi böyle ince ince doğruyoruz. Tavuk etlerini de ince ince doğruyoruz. Hepsini bir karıştırıyoruz. Patatesimizi rendeliyoruz. Yağlı fırın tepsisine böyle incecik yayıyoruz. Fırınımıza koyuyoruz. Yaklaşık 200 derecede bir 15-20 dakika kadar pişiriyorsunuz. İsterseniz pişmeye yakın üzerine birazcık da az yağlı bir kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Kaşar da böyle eridiğinde sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Ben pırasa yemem diyenler bile bu böreği yiyerek gayet
gayet rahat pırasayı sevebilirler. Yanına büyük bir salata, bir bardak ayranla birlikte hem beslenirsiniz, hem zayıflarsınız, hem de çok lezzetli bir yemek yemiş olursunuz. Tok tutan pırasa böreğimizi, yağ yakan pırasa böreğimizi hemen not edin. Gelelim İkinci tarifimize. Enginarlı yaprak sarma. Şimdi Mart-Nisan ayı geliyor. Enginarlar pazarlara çıkmaya başlayacağız. Yaprağı da ben çok severim ama yaprağı mesela biz sadece böyle pirinçli sarmalarda kullanıyoruz genellikle. Artık burada bir mutfak reformu yapıyoruz ve yaprağı, tam kalsiyum oranı çok yüksektir, folik asit oranı çok yüksektir yaprağın. Normal yaşantımızda daha sık kullanacağız. İşte bu tarifimizde böyle bir tarif. Asma yaprağımız var. Eğer salamura varsa evden bir gün önceden sıcak suda bekletebilirsiniz. İyice tuzlarını yok edebilirsiniz bu şekilde. Eğer taze aldıysanız da hafif haşlayabilirsiniz. 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 3 adet haşlanmış enginar küçük küçük küp küp doğranmış, 1 çay bardağı lor peyniri, 3 dal taze soğan ince ince doğranmış, yarım bağ maydanoz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, istediğiniz baharatları atabilirsiniz. Bunları karıştırıyorsunuz. Yaprakların içerisine sarma şekline getiriyorsunuz ve akşam yemeğinizde hiç pişirmeden bu yaprak sarmasını afiyetle yiyorsanız yiyebilirsiniz. 7-8 tanesini bir dilim ekmek olarak kabul edebilirsiniz yeşil mercimek girdiği için. Yanına büyük bir salata, bir bardak ayranla birlikte afiyet olsun diyorum. Bakın, lezzetli, yağ yakan, tok tutan, farklı, bağışıklığınızı kuvvetlendiren müthiş yiyeceklerin bir araya geldiği müthiş bir tarif sizler için yine. Lütfen bunda not edin diyorum. Muhteşem ikili barbunyalı taze fasulye. Önümüz yaz. Lütfen bunu da not edin. Ve hep diyorum ya, bitki bazlı beslenmeye geçmek gerekiyor. İşte bunun için de iyi bir akşam yemeği öğünü sizler için. Yarım kilo taze fasulye, 1 su bardağı haşlanmış barbunya, 1 orta boy kuru soğan, 2 adet domates, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kadar tarçın, 2 yemek kaşığı zeytinyağı diyoruz. Bildiğimiz yeşil fasulyeyi yapar gibi soğanı önden hafif soteliyoruz. Üzerine yeşil fasulyeyi, zeytinyağını, baharatlarını, barbunyayı koyuyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Yapması çok kolay. Yanına da bir kase şöyle cacık yazın. Bir dilim ekmekle birlikte afiyet olsun diyoruz. Yağ yakan bir akşam yemeği, hem de bitki bazlı hem de lif bazlı. Metabolizmanızı onaracak müthiş bir tarif gerçekten. Bir de size ayça kaya kebabı vereceğim. Metabolizma çalıştıran ayça kaya kebabı. Bunun içinde 500 gram kadar yağsız kıymamız var. 1 orta boy kuru soğan, 2 adet kabak, 2 adet domates, 1 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 avuç maydanoz, 3 diş sarımsak, karabiber, kimyon, yeni bahar ve toz biber baharatlarımız var. Şimdi bütün o kuru soğan, kabak, domates, kapya biber, yeşil biber var ya, bütün o sebzeleri incecik 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 doğruyorsunuz. Sularını iyice bir süzdürüyorsunuz. Kıymamızı koyuyoruz. Maydanoz, sarımsak, baharatlarımızı ekliyoruz. Bunları güzelce bir yoğuruyoruz. Yağlı fırın tepsisine böyle incecik yağ yayıyoruz. Üzerine bir yağlı fırın tepsisi kağıdı daha koyuyoruz. Bu şekilde fırına sürüyoruz, çıkarıyoruz. Üzerindeki kağıdı kaldırıyoruz son 10 dakika kadar. Hafif kızarınca yine yanına bol salata, güzel bir cacıkla birlikte, bir dilim ekmekle birlikte, sebzesi bol ayça kaya kebabını da gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Son tarifimiz tok tutan, hafıza güçlendiren somon köfte. Bu da çocuklar için gelen bir tarif olsun isterseniz. Akşam yemeğinize bu köfteyi, bu somonlu köfteyi koyduğunuzda ertesi gün bile ne kadar tok kaldığınıza kendiniz bile inanamayacaksınız. 2 dilim somonumuz, 1 küçük soğanımız, 1 kaşık yulaf kepeğimiz, taze nane, maydanoz, kimyon, karabiberimiz var. Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Köfte yapıyoruz. Yağsız tavada bunları pişiriyoruz. Yanına ister patlıcan salatasıyla birlikte ya da közlenmiş kırmızı biber salatasıyla birlikte, roka salatasıyla birlikte, istediğiniz sebzelerle birlikte gönül rahatlığıyla servis yapabilirsiniz. 1 dilim kadar da tam buğday ekmeği, doymazsanız yiyebilirsiniz. Yanında 2-3 bardak su içmeyi ihmal etmeyiniz diyoruz. Akşam yemeklerinizi farklılaştıracak tariflerimiz de işte bunlar. Lütfen not ediniz, kullanınız, uygulayınız. Dediklerimizi bir düşününüz. Tarifler benden, uygulamalar sizden olsun. Vücutlarınız sıhhat bulsun diyoruz. Sizler için çok özenerek hazırladığımız YouTube'umuza lütfen abone olunuz ve bizlere yorum yapınız. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Yepyeni YouTube videolarımızda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.